Lisede okuduğum yıllarda bir gün okul bahçesine bir horoz girdi. O sırada öğle arasıydı. Okul bahçesinde bir sürü öğrenci vardı. Hayvan telaştan olsa gerek oradan oraya koşturmaya başladı. Bir anda hiç beklemediğim bir şekilde havalandı. Yaklaşık 1 metre yüksekliğe çıktı ve bütün voleybol sahasını baştan sona uçarak geçti. Öyle ki voleybol filesini görüp altından pike yaparak yoluna devam etti. İşte ilk kez o gün bir horozun uçabildiğini ve aslında bir kuş olduğunu fark ettim. Bildiğimiz tavuklar aslında Güney Asya'da yaşayan bir kuş türü. Tavuğun bir kuş olduğunu tabii ki biliyorsunuz. Evcilleştirilmesinin üzerinden 4000-5000 yıl geçmiş. Ve şu an dünyada 20 milyardan fazla tavuk olduğu düşünülüyor. Tükettiğimiz onca miktarı düşününce bana az bile geldi. Evcilleştirilmesinin üzerinden geçen yüzyıllar içerisinde sadece tavuklar değil, ona benzer kuşlar da farklı amaçlarla farklılıkları taşınmış. Örneğin avlak denilen özel alanlarda av kuşu maksatlı yine çoğunluğu Güney Asya kökenli tavuksu kuşlar Avrupa'ya getirilmiş. Öyle ki krallar, kontlar bu kuşların kendilerine ait olduğu belli olsun diye ilk halkalama çalışmalarına öncülük etmişler. Yani o zaman imkanlarıyla kuşların bacaklarına renkli ipler, metalden halkalar takmışlar. Bu kuş benimdir demişler. Av ve besin derdiyle başlayan bu ilgi zamanla egzotik kuşların ev hayvanı olarak tutabilmesine evrilmiş. Gerçi aslanların, kaplanların, timsahların evcil hayvan olarak beslendiğini biliyoruz. Kuşlara pek şaşmıyorum ben bu noktada. Ama ilk olarak Antik Mısır'daki duvar yazılarını görmeye başlamış evcil kuşlar. Çoğunlukları papağan türleri. Antik Mısır'da horus, tot gibi kuş tanrılarının olduğunu da biliyoruz. Beni en çok şaşırtan bilgi ise şu sıralarda Türkiye'de yayılım gösteren İskender papağanı. Milattan önce 300'lü yıllarda Makedonya kralı Büyük İskender'in Hindistan'dan getirdiği bu egzotik kuşlar günümüzde de hala İskender papağanı olarak adlandırılıyor. İlginç bir bilgi. Zaman içerisinde egzotik kuşlar olan bu merak ciddi bir takıntıya dönüşmüş. Özellikle papağanlar lüksün, zenginliğin ve asaletin sembolü olmaya başlamışlar. Zekası ve insan sesini başarılı taklit edişleri popülerliklerini arttırmış bu kuşların. Coğrafi keşiflerle birlikte yeni yerler keşfeden kaşifler dönüşte krala, kraliçeye kıyak olsun diye yanlarında bu kuşları getirmeye başlamışlar. Öyle ki lüksle özdeşleşen bu kuşlar korsan hikayelerinde de ana karakter olmuş. Gemi kaptanlarının omuzlarında hep durur. Bilirsiniz. Mr. Cotton, answer man. He's a mute, sir. Poor devil had his tongue cut out, so we trained the parrot to talk for him. No one should figure it. Meğer buradaki amaç hem itibarının bir simgesi olsun kaptanın hem de gittiği yerde yüksek fiyata satarım ben bunu düşüncesiymiş. Bu da ayrı ilginç bir bilgi. Biraz daha modern zamanına gelirsek eğer tarihte yaşanan bu egzotik kuş merakının hiç de azalmadığını görüyoruz. Pet shop denilen o akıl almaz mekanda hala satış yapılan onlarca tür kuş var. Zengin kesimlerin evlerinde ufacık kafesin içine sığdırılmış rengarenk kocaman papağanlar karşılaşırken daha orta ve dar gelirli evinde muhabbet kuşu denilen ama aslında Avustralya kökenli bir papağan türü olan kuşların beslendiğini görüyoruz. Yani aslında birçoğumuzun evine bir papağan geldi. Olayın can sıkıcı tarafı ise bundan sonra başlıyor. Egzotik kuşlar olan bu büyük ilgi öyle bir boyuta varmış durumda ki bu kuşları sadece kafeslerde değil parklarımızda, bahçelerimizde görmeye başladık. Peki nasıl oldu bu? Bu konuda çok çeşitli iddialar var. İddialardan birisi şunu diyor. Bu kuşları taşıyan bir kamyon günün birinde kaza yaptı. Ve yüzlercesi kaçarak hayatlarını devam ettirdiler. Dört bir köşeye dağıldılar. Mümkün olabilir mi? Olabilir. Freedom! Diğer bir iddia ise ki bence daha mantıklı ve akla yatkın. Bu kuşların kafeslerinden bir şekilde kaçtıkları ve yavaş yavaş üreyerek kolonileştikleri. Farklı yerlere dağıldıkları. Baktığımız zaman Türkiye'deki tarihsel dağılımlarına bu fikrin daha mantıklı olduğunu görüyoruz. Öyle ya da bu şekilde İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde hemen hemen her büyük parkta görmeye başladık bu kaçak kuşları. İstanbul'da Yıldız Parkı, Gülhane Parkı, Validebağ Korusu, İzmir'de Kültür Park, Ege Üniversitesi Kampüsü, Ankara'da Anıtkabir, Altın Park, ODTÜ Kampüsü bu kuşlar karşılaşabileceğiniz alanlardan birkaçı. Birçok yerde de karşılaşma ihtimaliniz olabilir. Bir gözler havada olup dikkatli olmak lazım. Karşılaştığımız bu kuşlar bildiğimiz kadarıyla toplam 3 türden oluşuyor. Bunların ilki ve en sık karşılaşılanı yeşil papağan. Kökeni Hindistan ve Sahra Altı Afrika. İzmir, İstanbul ve Ankara'da önemli sayılarda gözüküyorlar. Türkiye dışında Avrupa'da da geniş bir yayılım içerisinde. Bizdeki bireyler günden güne yabanileşiyor. Ama örneğin Londra Hyde Park'ta elden beslenen bireyleri rahatlıkla görebiliyorsunuz. Diğer türler ise çiğdeci ve İskender papağanı. Çiğdeci köken olarak Güney Asya ve Hindistan'a yayılım gösteren bir tür. Bizim sığırcığa çok benziyor. Yeni dağılım alanı ise Orta Doğu ve Türkiye.
Şimdilerde ise İzmir ve İstanbul'da rahatlıkla görmek mümkün. Özellikle İzmir'de Kültür Park'ta ve İstanbul'da Gülhane Parkı'nda ben sık sık görüyorum bu kuşları. İskender papağanı ise diğer ikisine oranla daha az görülen bir tür. Bunun da kökeni Hindistan ve Güney Asya. Antalya, İzmir ve Çanakkale'de özellikle İstanbul'da sık sık gözlemlenebiliyor. Avrupa'da da Belçika ve Hollanda'da görmek mümkün. Son bir tür var ki henüz Türkiye'de kaydı olmasa da her an karşılaşabiliriz. Keşiş papağanı. Fotoğraf şöylece bir dursun. Görürseniz haberdar edin mutlaka. Kökeni Güney Amerika olan bu kuş Türkiye'deki en yakın kaydı Yunanistan Atina kentinden geldi. Henüz Türkiye'de kaydı yok yani. Bilinmez, belki önümüzdeki günlerde Türkiye'de de gözlemleriz. Gözlerimiz açık olsun. Kaçak pek kuşlar gibi olmasa da sonradan yerleştirilen kuşlardan biri de küçük kumru. Şimdilerde hemen hemen tüm şehirlerimizde görmemiz mümkün bu kuşu. Ama aslen Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerini gösteriyor. Sonradan insan eliyle büyük şehir yerleştirildiği ilgili rivayetler var. Örneğin İstanbul'daki popülasyonun Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın bahçesine getirilen bireylerden oluştuğu düşünülüyor. Eskişehir'deki bireylerin de zengin bir iş adamının bahçesinden kaçtığı. Kökenini bulmak oldukça zor ama küçük kumru Türkiye'nin dört köşesine yayıldığı kaçınılmaz bir gerçek. Peki bunca kafes kuşu nasıl oluyor da kafes dışına yaşamayı başarıyor ve hatta ürüyor, koloni kuruyor, yeni yerlere dağılıyor? Böylesi bir uyum sağlamanın sırrı ne? Öncelikle kaçan her kafes kuşunun doğal ortamı uyum sağladığını söylemek doğru olmaz. Örneğin kafesinden kaçan muhabbet kuşlarının doğal ortamda hayatta kaldığını başardığını göremiyoruz. Buradaki en önemli faktör kuşun geldiği yerlerin ilk özellikleri. Örneğin muhabbet kuşunda Avustralya'da yaşayan bir kuşun Ankara'nın soğuğuna dayanmasını beklemek pek de mümkün değil. Ama yeşil papağan böyle değil. Yeşil papağan yaşadığı alan Türkiye'deki iklim şartlarına çok benziyor. Öyle olunca da geniş bir yayılım alanı gösteriyor. Peki bunca anlattığım şey içerisinde bir sorun var mı? Nedir yani? Parklarımızda, bahçelerimizde böyle egzotik, rengarenk kuşları görmenin kime ne zararı var? Aslında bu tam olarak bilmiyoruz. Türkiye'de kaçak kuşlar hakkında yapılan çalışmalar oldukça kısıtlı. Diğer türlerle olan ilişkileri, rekabet durumları, tarım alanlarıyla olan ilişkileri, yararları ya da zararlar hakkında henüz kesin bilgilere sahip değiliz. Ama bildiğiniz bir şey var ki bu tür durumlar olumsuz sonuçlanmaya çok meyilli. Avrupa'da sonradan yerleştirilmiş türler yerli türlerin nesillerini tehlikeye sokmaya başladı bile. Yani kaçak kuşlar istilacı kuş olmaya adaylar. Dağdan gelip bağdakinik olmak hiç de zor değil.